Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan birisi, kırmızı dev tüp solucanları olarak da bilinen Riftia pansitilla derin okyanusun en ilginç canlılarından bir diğeridir. Kırmızı dev solucanlar olan Riftia pansitilla kolonileri, Embari'nin bu fotoğrafı çektiği 2000 metre derinliklerdeki Kaliforniya körfezindeki Guaymas havzası gibi deniz tabanından sıcak, mineral yüklü suyun aktığı denizaltı kaplıcalarında büyürler. Deniz tabanının altındaki volkanik aktivite değiştikçe bazen bu kaplıcaların akışı durur. Böyle bir durumda tüm solucan kolonisi ölebilir. Ancak diğer bölgelerde yeni kaplıcalar ortaya çıkar ve bunlar bir yıl kadar kısa bir süre içinde tüp kurdu larvaları tarafından kolonize edilirler. Pasifik Okyanusu'nun tabanında hidrotermal menfezlerin yakınında menfezler kendi ortamlarında 2 ila 30 derece arasında değişen doğal bir ortam sıcaklığı sağlar. Aynı zamanda son derece yüksek hidrojen sülfür seviyelerini de tolere edebilirler. Bu hayvanların sindirim sistemleri, ağzı ve anüsü yoktur ve bunun yerine besinlerini elde etmek için kemosentetik bakterilerle simbiyotik bir ilişki geliştirmişlerdir. Deniz tabanına sabitlenmiş olan dev tüp solucanın tüpünün ucunda plüm adı verilen solunum tüyü olarak da bilinen parlak kırmızı ve geniş yüzey alanına sahip tüye benzer bir organ vardır. Bu organ oksijen, karbondioksit ve hidrojen sülfür gibi bileşikleri deniz suyu ile filtreleyerek değişimini sağlar. Tüy çevredeki deniz suyundan besinleri filtrelemek için kullanılır ve aynı zamanda simbiyotik bakterilerin yaşaması için bir alan görevi görür. Kırmızı rengi kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşamaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini kaybetmiştir. Riftia pansitilla 2 metreye kadar büyüyebilme özelliğiyle bilinen en büyük derin deniz tüp kurdu türlerinden birisidir. Dev tüp solucanlarının omurgaları yoktur. Onun yerine dış iskelet görevi gören tüp kısmı kitin adı verilen sert ve doğal olan maddeden oluşur. Boru şeklindeki gövdelerin çapı ortalama 4-5 santimdir. Tüp kısmının asıl görevi ise avcılar ve zehirli kimyasallar gibi dışarıdan gelecek zararlara karşı hayvanı korumaktır. Kırmızı dev tüp solucanların ağız ve sindirim sistem yapısı da yoktur. Ağız ve sindirim sistemine sahip olmayan tüp solucanlarının beslenebilmeleri için kendilerine özgü çok sayıda kükürt kristali içeren trofozom adı verilen bir iç organa sahiptir. Çoğu hayvanın aksine yemek de yemezler. Bunun yerine bu bağırsaklarında yaşayan bakteriler onlar için kükürdü enerjiye dönüştürürler. Bu durum endosimbiyotik yani karşılıklı fayda sağlayan farklı bakterilere konakçılık yaptığı anlamına gelir. Besin ihtiyaçlarını trofozomda bulunan ve kükürt metabolize edebilen bu bakteriler sayesinde karşılar. Riftia pansitilla hidrotermal havalandırma sıvılarında bol miktarda bulunan mineralleri ve gazları solucanın enerji için kullanabileceği organik moleküllere dönüştürebilen kemosentetik bakterilerle olağanüstü simbiyotik bir ilişkiye sahiptir. Bakteriler solucanın tüylerindeki özel hücrelerde yaşarlar ve besin sağlama karşılığında bakteriler içinde yaşayacakları güvenli ve istikrarlı bir ortam alırlar. İlk defa 1977 yılında jeolog Jack Carles liderliğindeki Amerikan Batıstav DSV Alvin'in Galapagos Rift'te yaptığı bir keşif gezisinde keşfedildiler. Ekip hidrotermal bacaları incelediği ve keşif gezisine hiçbir biyolog dahil edilmediği için bu keşif beklenmedikti. Keşif sırasında hidrotermal menfezlerin yakınında yaşayan türlerin çoğu daha önce hiç görülmemişti. O zamanlar Orta Okyanus sırtlarının yakınında kaplıcaların varlığı biliniyordu. Daha fazla araştırma ortalama 350 dereceden yüksek sıcaklığa rağmen bölgedeki su yaşamını da ortaya çıkardı. Çift kabuklular, poliketler, büyük yengeçler ve bu tüplü canlılar gibi birçok örnek toplandı. Bu gibi derin deniz türlerinin gözlemlendiği ilk dönemlerde Embari'deki deniz biyologları boru kurtlarının eski kaplıcalardan onlarca veya yüzlerce kilometre uzakta olabilecek yeni kaplıcaları ne kadar hızlı kolonize edebildiğini araştırıyor. Riftia pansitilla yalnızca menfezlerden akan sıcak, mineral açısından zengin sularda büyüdüğü derin deniz hidrotermal menfezlerinde bulunur. Bu menfezler birkaç bin metre derinlikte bulunur ve genellikle okyanus ortası sırtları veya volkanik deniz dağları boyunca yer alır. Riftia pansitilla derin deniz ekosistemlerinde büyüleyici ve önemli bir türdür ve hidrotermal baca topluluklarının besin ağında hayati bir rol oynar. Üremeleri tam olarak bilinmese de yumurta ve spermin çevredeki deniz suyuna salınması ile dış döllenme yoluyla gerçekleştiği düşünülüyor.
Kırmızı dev tüp solucanlarının dişileri yavaşça yukarıya doğru yüzen lipid adı verilen yağ bakımından zengin ve spermden daha büyük olan yumurtaları suya bırakır. Erkekler de bununla beraber spermleri suya bırakır. Döllenmiş yumurtalardan çıkan larvalar planktoniktir ve deniz tabanına yerleşip katı bir yüzeye tutunana kadar akıntılarla sürüklenirler. Yumurta ve spermleri daha sonra birleşerek döllenmeyi gerçekleştirir. Daha sonra yumurtanın içerisinden larvalar çıkar ve bulundukları bölgeden aşağı doğru yüzerek kayalara yapışırlar. Ve bir süre sonra da yeni tüp solucan toplulukları oluşmaya başlar. Yılda 20-30 santim uzayan dev tüp solucanları 10 yıl içinde 2 metre uzunluğa kadar ulaşabilir ve hatta geçebilir. Dev tüp solucanlarının gözleri de bulunmaz. Fakat görme yetisi olmamasına rağmen hareket ve titreşimleri çok iyi algılayarak tehdit edildiklerinde koruyucu tüplerin içine geri çekilirler. Özellikle kırmızı tüylere benzeyen solungaçları avcılar için savunmasız bir hedef olabilir. Yengeç gibi aç bir yırtıcı çok yaklaşırsa solucanlar bu solungaçlarını hızla tüpün içine saklar. Buna benzer boru kurtlarını bizimle birlikte dalışlara katılan öğrencilerim çok daha yakından inceleme fırsatı bulduğu için hemen hatırlayacaktır. Yalnızca derin deniz hidrotermal faaliyet alanlarında bulunduğundan derin deniz madenciliği ve sondaj gibi insan etkilerine karşı özellikle savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Riftia pasiptila derin denizleri evi olarak adlandırılan inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği de çok açık.